Modern kroşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlerle birlikte böyle puf puf yorganımızı yapacağız. Gördüğünüz gibi çok kolay, dilim dilim yapılıyor ve birleşiyor. Çok kolay, çok hızlı biten bir model. Bugün sizlerle bunu yapacağız. İp olarak şöyle ben koton ipler kullanıyorum ama sizler istediğiniz renkleri, istediğiniz ipleri kullanabilir. Böyle harika bir şeyi ortaya çıkartabilirsiniz. Tığ olarak ise şöyle 4 numara 2.50 milimlik tığ kullanacağım. Hemen hazırlığımızı yapıp başlayalım. Evet, öncelikle zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Hemen bakın bir sonrakine bir çakma trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Hemen bir sonrakine tekrar bir çakma trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir sonrakine tekrar bir çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde sonuna kadar devam edeceğiz. Toplamda 10 tane bu şekilde trabzanımız olacak. Yapalım ve gelelim. Evet, bakın bu şekilde 10 tane çakma trabzanımızı yaptık. Tığımı doladım. Aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar tığımı doladım. Bakın döndürüyorum. Bir sonraki trabzanımın tam dip kısmına bir tane yine çakma trabzan yaptım. 2 oldu. Tekrar tığımı doladım. Bir sonrakine geliyorum. Üçüncü çakma trabzanımı yaptım. Tekrar bir tane doluyorum. Bir sonrakine geldim. Dördüncü çakma trabzanımızı yaptık. Devam ediyorum. Dokuz ve 10'uncuyu yapıyorum. Bakın 10 tane burada, 10 tane de bu kısımda çakma trabzanımız oldu. Tekrar tığımı dolamadan bakın ilk yapmış olduğum noktaya kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doladım. Tam dibine değil, bir sonrakine tekrar aynı şekilde çakma trabzan yaparak devam ediyorum. 3, 6, 8, 9, 10. Devam ediyorum. 11, 12, 13, 16, 18, 19 ve 20.yi de yaptım. Tekrar bakın ilk yapmış olduğum noktaya geldim. Kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde bir görünüm aldı. Devam ediyorum. Bakın tam dibine değil, bir sonrakine. Yine çakma trabzan yaparak devam ediyorum. Altı, 8 ve 10. Devam ediyorum. 11, 12, 14,
16, 18, 19 ve 20.yi de yaptım. Şimdi tekrar en baştaki yapmış olduğum noktaya kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane zincir çektim. Şimdi 1, 2, 3. sıramızı gittik. Toplamda 8 sıra bu şekilde devam edeceğiz. 8 sıramızı yapıp gelelim. Evet bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıramı bu şekilde yaptım. Bir tane zincirimi çektim burada. Biraz mesafe bırakıp ipimi kopartıyorum. Bu ipimizi dikme işleminde kullanacağım için biraz mesafe bıraktım ve kopardım. Şimdi iğnemizden geçirelim. Evet bakın bir miktar elyaf aldım ve yerleştiriyorum iç kısmına. İstediğiniz kalınlıkta elyaf koyabilirsiniz. Daha puf olmasını istiyorsanız biraz fazla kullanabilirsiniz. Bakın ben yerleştirdim elyafımı. Şimdi dikiş işlemine başlıyorum. Bakın şöyle buradan 2 kanat alıyorum. Karşıdan da aldım ve dikiyorum bakın. Evet ilkini yaptık bu şekilde. Şimdi tekrar bir tane daha başlıyorum. Yine aynı şekilde aynı sayılarda bir tane daha yapıyoruz. Düğümümü attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane. Zincirimi çektim, tığımı doladım. Hemen bir sonrakinden çakma trabzan yaparak devam ediyorum. Yine 10 tane çakma trabzanımızı yapacağız. Bu şekilde yine 8 sıra oluncaya kadar örelim, tekrar gelelim. Evet bakın ikinciyi de bu şekilde yaptım. Bu kısmını yine aynı şekilde diktim. Şimdi birleştirmesini ise bakın ikisinin de dikiş bölümleri bu kısımlar. Şöyle yapıyorum. Bakın öncelikle köşe bölümünü birbirine bir sabitliyorum. Bakın bir kat, bir iki kat buradan alıyorum. Bir kat aşağıdan alıyorum. Bu şekilde dikiş işlemimi gerçekleştiriyorum. Bu kutucuklarımızı daha fazla sayılarda, daha büyük de yapabilirsiniz.
Hatta yorgan olarak değil de sandalye örtüleri, minderleri, koltuk kenarlarınıza büyük minderler bu şekilde yapıp dekor olarak kullanabilirsiniz. Evet, dikiş işlemimiz de bu şekilde olacak. Bu şekilde dilim dilim istediğiniz büyüklükte, istediğiniz boyutlarda örüp dediğim gibi yorgan olarak veya bir daha ince yapıp yatak örtüsü olarak kullanabilirsiniz. Minder olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle ve benimle kalın.